Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şıhıl mahşi yapacağız. Tarifimize öncelikle kabaklarımızın içlerini oyarak başlayacağız. Kabaklarımızın içlerini oymadan önce de görüntüsünün çok daha güzel olabilmesi için çatalla çizikler atacağız. Kabaklarımıza çizik attıktan sonra bol suda tekrar bir yıkadık ve güzelce kuruladık. Şimdi yarıya kesip içlerini oyacağız. Arkadaşlar ben çok aramama rağmen minik kabak bulamadım. Eğer siz bulabiliyorsanız hiç ikiye bölmeden tek parça halinde içerisini oyup o şekilde doldurabilirsiniz. Çünkü bu yemeğin orijinali minik kabakla yapılıyor. Eğer bulamadığınız takdirde benim gibi iki parçaya bölerek o şekilde de yapabilirsiniz. Öncelikle kabağımızın baş kısımlarını alıyoruz. Ardından kabağımızı tam yarıya olacak şekilde kesiyoruz. Ve şöyle bir patlıcan kabak oyucuyla içerisini boşaltıyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. İçlerine oymuş olduğumuz kabaklarımızı bol kızgın yağda kızartıyoruz. Evet, kabaklarımızı kızarttık. Şimdi kıymalı iç harcımızın yapılışına geçelim. Tavamızın içerisine şöyle göz kararı yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı kısık ateşte pembeleşinceye kadar güzelce bir kavuruyoruz. Soğanımız hafifçe bir kavrulmaya başladıktan sonra yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar olacak şekilde dolmalık fıstığımızı ekliyoruz. Dolmalık fıstığımızı da soğanımızla beraber bir miktar kavuruyoruz. Soğanımız kavrulmaya başladı. Şimdi orta yağlı kıymamızı ilave ediyoruz. Kıymamızı da soğanımızla beraber güzelce bir kavuruyoruz. Evet, kıymamız da güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Salçamızı da şöyle bir kavuralım. İç harcımıza biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle 1 çay kaşığı pul biber. Şöyle 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Baharat miktarını da yine damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Evet, iç harcımız olmaya başladı artık. Şimdi yarım su bardağı kadar kırık leblebi ekliyoruz. Arkadaşlar bu yemeğin orijinalinde leblebi kullanılıyor. Leblebi bulunamadığı takdirde de haşlanmış nohut da kullanılabiliyor. Leblebimizi ekledikten sonra şöyle bir karıştıralım iç harcımızı. 1 dakika kadar da bu şekilde kavuralım ve ocağımızın altını kapayalım. Evet, iç harcımız hazır. Ocağımızın altını kapayalım ve kabaklarımızın içlerini dolduralım. Şimdi doldurmuş olduğumuz kabaklarımızın ağız kısımlarına içlerini boşaltırken kesmiş olduğumuz parçaları yerleştiriyoruz ve düzgün bir şekilde borcam tepsimize diziyoruz. Evet, yemeğimizi tamamladık. Şimdi üzeri için salçalı sosumuzu hazırlayalım. Şöyle kabımızın içerisine 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçamızı alıyoruz. Ardından şöyle biraz tuz ekliyoruz. Çok az 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Ve üzerine yavaş yavaş da sıcak su ekliyoruz. Şöyle biraz ekledikten sonra çırpıcımızla karıştırıyoruz. Biraz daha su ekliyoruz.
Ve bu kadar su yeterli. Sosumuz hazır. Şimdi yemeğimizin üzerine salça sosumuzu döküyoruz. Şimdi yemeğimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kabaklarımız yaklaşık 35-40 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde pişti ve üzeri tamamen kızardı. Şimdi yemeğimizi servis edelim. Evet, dolmaların şahı şıhıl mahşi servise hazır. Tadına doyamayacağınız harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.